Arkadaşlar merhaba. 8 Mayıs 2020. Bugün size İbn Bacce'den ve özellikle de yeni çevirisini yaptığımız ve onunla ilgili de bir bölüm kaleme aldığımız Kitab-ı Nefs adlı çalışmasından bahsetmek istiyorum. Biz daha önce İbn Bacce'nin Tedbir-ül Mütevahhid adlı eserini Mevlüt Uyanık hocamla beraber İclal Arslan hocamızın editöründe çevirmiştik. Bu ilk defa Türkçe'ye kazandırmıştı. Aynı şekilde ilk defa Türkçe'ye kazandırmak üzere İbn Bacce'nin bir diğer eseri olan Kitab-ı Nefs'e başlamıştık. Bu çalışmada bize Bayram Tamtürk hocamızla beraber yaptık. Mevlüt hocam, Bayram hocam ve ben çevirisini yaptık. Yine editörlüğünü İclal Arslan hocamız yaptı. Süreci uzundu. Bayram hocamızın doktora tez sürecinde bir taraftan da bu çevirimizi sürdürdük. Şimdi Kitab-ı Nefs İslam felsefesi açısından büyük bir öneme haiz. Neden? Çünkü filozoflar düşüncelerini ortaya koyarken öncelikle nefsin ne olduğu ve nefsin bilgiyi elde ediş şekli, elde ettikten sonra onu nasıl kullandığı ve neye ulaştığı üzerinde yoğunlaştırırlar. İbn Bacce de bu noktada Endülüs felsefesinin en önemli düşürlerinden, filozoflarından birisi arkadaşlar. Ve Kitab-ı Nefs adlı eserinde bunu dile getiriyor. Ben ana hatlarıyla size kısa bir tanıtım yapmak istiyorum. Kitap 2 bölümden oluşuyor. Birinci bölümünde İbn Bacce'nin Kitab-ı Nefs adlı eseri Arapça metniyle beraber çevirisi yer alıyor. İkinci bölümde de Mevlüt Hocam, Bayram Hocam ve benim kaleme aldığımız bir makalemiz var. Kitabın adını şöyle düşündük biz. Bireysel özün keşfi. Makalenin adı da bireysel özün keşfine dair. Yani kitabı aldığınızda klasik metinleri okumadaki güçlüğü birazcık okuyucuya hissettirmemek için ana hatlarıyla İbn Bacce'nin nefs kavramına, İslam felsefesindeki nefs kavramına değinerek bireysel özün keşfine dair bir değerlendirmede bulunmuş olduk. Şimdi burada ana hatlarıyla ne ele alınıyor? Bireysel özün keşfi dediğimiz Kitab-ı Nefs'te ilk İbn Bacce tarafından nefsin tanımı, nefsin unsurları, daha sonra beslenme gücü, duyu yetileri, görme gücü, işitme gücü, koklama, tatma, dokunma, ortak duyu, tahayyül ve düşünme. Bakın aslında İbn Bacce'nin sistem olarak nasıl gittiğini de gösteriyor kitabın ana şeması. Önce nefsini tanımlıyor. Nefsin ne olduğuna dair müzakerelerde bulunuyor. Daha sonra beslenme gücüne dair, duyu güçlerine dair, duyu güçlerini biliyorsun 5 duyu ve ondan sonra ortak duyuyla bunun nasıl ele alındığı, tahayyül gücüyle insanların nasıl bir tasavvura ulaştığı ve en sonunda düşünme gücüyle kendisini nasıl ifade ettiği Kitab-ı Nefs adlı eserde değerlendirilmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bakın nasıl basamak basamak çıkıyoruz. Önce duyu verileri, daha sonra ortak duyu, tahayyül ve düşünme gücü. Yani bizler dış dünyaya bakarken fiziksel gerçekliği doğru algılama oranımız da düşünmemizi de o oranda ne yapıyor? Bir üste taşımış oluyor. İbn Bacce'nin Kitab-ı Nefs adlı eserini merak edenler bu sistematiğin olduğunu gözlemleyecekler arkadaşlar. Şimdi biz de makalemizde neyi aldık? Bireysel özün keşfine dair dedik. Nefsin gelişim sürecini öncelikle ele aldık. Şimdi şöyle İbn Bacce'nin hayatı ve eserlerini değindikten sonra nefs kavramı, natık nefsin ne olduğu, İslam felsefesinin nefsin kozmolojik yönü, İslam felsefesinin nefs tasavvuru ve ahlak ilişkisi üzerinde bir genel değerlendirme yaptık. Yani okuyucu Kitab-ı Nefs'e gelene kadar İslam felsefesinde nefs nasıl ele alınmış bunu görsün istedik. Daha sonra da İbn Bacce'nin nefs tasavvurunu diğer eserleriyle birlikte bütüncül bir şekilde analiz etmeye çalıştık arkadaşlar. Ve burada da okuduğunuz zaman zihinsel bütünlüğümüzü sağlayacağız. Tabi devamında da Tedbir-i Mütevahhid'i okumak, bireysel yönetim okumaları bunun üzerine daha rahat anlaşılır bir okuma süreci gerçekleştirecektir arkadaşlar. Bu iki kitap şu anda raflardaki yerini aldı. İbn Bacce İslam felsefesi ve düşüncesi adına çok önemli filozoflarımızdan bir tanesi. Ben şahsım adına Tedbir-i Mütevahhid'in bugüne kadar çevrilmemesi, Kitab-ı Nefs'in bu kadar çevrilmemesi her zaman beni hayretler içinde bırakmıştır. Onun için de bu bizlere nasip oldu. İnşallah sizler de okuyarak İslam düşünce genelindeki büyük birikimlerimizi görme fırsatı yakalamış olursunuz arkadaşlar. Önerilerinizi ya da merak ettiklerinizi yorum olarak
atabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi okumalar diliyorum arkadaşlar.